Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda Ahmet var. Gen 7 kahraman rehberi başlıyor. Ahmet selam. Selamlar, merhabalar herkese. Ee, Ben de şu an Gen 6 yeni geleceği için ya Gen 7 kahramanları, Gen 8 kahramanları falan hepsini biliyorum ama tecrübe eden biri de yanımda olsun istedim. Ahmet de beni kırmadı. O yüzden teşekkür ederim şimdiden. Demek her zaman. Rica etmeni bekledim, bir 10 saniye etmeyeceksin sandım. Neyse. Ee, Ne Abi demek her zaman dedim. ya biraz geç şey oldu, o yüzden şey yaptım. Şaka yapıyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bradley Çark kahramanı. Çarkıfelek'te geliyor. Nişancımız. Gordon kahraman salonundan elmasla ve paket olarak alabiliyorsunuz. Edit ise etkinlik kahramanı. Bu kahramanımızı, piyademizi ise SVS ya da Buz Alanı Kralı etkinliğinden sıralamaya girerek alabiliyorsunuz. Yanıldığım bir nokta var mı abi? Yok abi, söyledin hepsini gayet. Tamamdır. O zaman Çark kahramanımızla başlayalım. Ben hızlıca bir yeteneklerine bakayım. Önce arena yeteneklerine bakalım. Alan etkili hasar çok iyi. Ne diyor? Mermi ateşleyerek yine alan etkili hasar veriyor. Patlamanın bıraktığı hasarda da yine bir hasar veriyor. Çok iyi. İki tane yeteneği de alan etkili hasar. Üçüncü yeteneği ise saldırıyı arttırıyor. Arenada nasıl abi Bradley? Abi Bradley arena canavarı yani gelmiş geçmiş en güçlü kahramanlardan biri açık ara yani. Alonso ve Gwen gibi hatta belki daha bile fazlası çünkü artık nesil 7 6'da Vayne fena değil ama 8'de ve 9'daki nişancıyı düşününce Bradley yani 10'a kadar falan götürecek büyük ihtimal. O kadar iyi. Abi bu arada şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçen aylarda ne kadar süre geçti üstünden bilmiyorum ama Bradley arenada o kadar bozuktu ki yeteneklerini zayıflattılar. Arena yeteneklerini. Evet abi nerflediler. İlk başta o ilk saldırısı var ya abi. İlk saldırısı direkt arkaya gittiğinde attığında o topu arkadaki 3 kahramanın da bütün askerlerini yok ediyordu tek bir yetenekle. Oo, Artık o 2. 2'ye düştü. 2 çok alan. iyi. Ya bayağı iyi. Ya direkt bunu değiştirdiklerini biliyorum. Çünkü öyle bir güncelleme okumuştum. Daha henüz bende yoktu. Biz onu şey yapamadık ama arenada bayağı bozuk olduğu için nerf getirmişlerdi. Yeteneklerini biraz kısmışlardı. Arena canavarı diyelim ama bizim için önemli olan biliyorsun her zaman sefer yetenekleri abi. Evet Evet. kesinlikle sefer her türlü. Sefere geldiğimizde ise ne diyor? Yok etme yeteneği kazanmak için tüm birimlerin saldırısını %25 olarak arttırıyormuş. Bunu herhangi bir seferberliğe katılırken bile kullanabilirsiniz. Ne bileyim ayıya falan bile katılımcı olarak kullanabiliyorsunuz. Ama Bradley'i hatırladığım kadarıyla zaten seferberlik lideri olarak kullanıyoruz Gen 7'de. Evet abi seferberlik lideri olarak kullanıyoruz. Bir de biz yakın zamanda geçtik 7. nesili. Biz Jesse ve Bradley'i beraber kullanıyorduk açıkçası. Yani Bradley'i kullananlara da okey diyorduk gayet. Olumlu sonuçlar çıkıyordu gayet. Evet. İkinci yeteneği ise mızrakçılara karşı %30 hasar arttırıyor. Piyadelere karşı ise %25, yani 60-40 bir savunma yapan rakibe Bradley ile saldırdığınızda bir nevi yok ediyorsunuz abi. Bu Bradley'nin bu özelliği güzelmiş. 60-40 düşman diyebilir miyiz? Abi 60-40'ın evet antisi. Zaten piyadelere karşı hasar artışı yeteneği şöyle bir durum var. Nişancı direkt piyadeyi hedef alan bir birlik türü olduğu için Bradley biçilmez kaftan adeta yani. Evet. Abi çok iyi. Bradley etrafı kuşatılmış bir düşmana karşı tüm avantajlı faydalanış için tüm birliklerin verdiği hasar 4 turda bir, 2 tur boyunca %30 arttırıyor. Ha, 2'de bir diyebiliriz. 4'te 2 olduğu için 2'de bir %30. Yani gayet çok iyi bir seferberlik kahramanı abi. Açık konuşmak gerekirse düşük, orta ya da balin oyuncuların her birinin bence Bradley kesinlikle alması gerekiyor. Evet abi zaten Çarkıfelek kahramanı. Boş geçmenin mümkünatı yok, açıklaması da yok. Kesinlikle. Ya bazen Çarkıfele kahramanlarını es geçip bir sonraki kendikine aldığımız oluyordu ama Bradley öyle bir kahraman değil arkadaşlar. Bence Bradley'i her düşük yatırımlı oyuncunun bile, hatta hiç para yatırmayan bir oyuncunun bile Çarkıfelek'ten kesinlikle alıp yükseltmesi gerekiyor.
Genel yetenekleri ise 5 yıldız hali %650'ye çıkıyor kahraman donanımları olmadan. Ya gayet iyi abi. O zaman izninle şeye geçelim. Mızrakçıya geçelim, sonra da şeye bakarız. Piyadeye bakarız. Gordon. Silahını söyleyelim Aa, istersen. çok pardon, evet. Özel donanım silahı seferberlikte ne yapıyor? Abi savunmacı birliklerinin saldırısını arttırıyor. Savunmada seferberlik lideri kullanıyor. Aa, yani saldırırken hiçbir işe yaramıyor bu da Vayne gibi. Abi aslında şöyle bir durum var. Normalde şimdi Gwen ya beşinci nesilde saldırı Evet, veren silahı. Aslında Gwen'in iki nesil üstü olduğu için ayrıca nişancı nitelikleri de önemli olduğu için Gwen kullanan neredeyse ben hiç görmedim kendi sunucularımın etrafında. Bildiğin yedinci nesilde balinalar Bradley'i saldırırken de başa koyuyordu açıkçası. anladım. İstatistik farkı ve yeteneklerden dolayıdır muhtemelen. Hem yetenekler hem de istatistik farkı iki nesil olunca tabii fark bayağı yükseliyor. Savunmada saldırıyı mı arttırıyordu? Evet, savunmada saldırı arttırıyor abi silah. Savunmada saldırıyı. Tamamdır abi. O zaman biletliği bitirdiğimize göre mızrakçımız Gordon'a geçebiliriz. Ee, Bu kahraman salonundan satın alabiliyorduk bunu, değil mi? Mızrakçıyı. Evet abi. O zaman yeteneklere başlıyorum abi. Arenada alan hasarı vuruyor. Ee, Hasar artışı, düşmanın aldığı hasar, savunma artışı. Abi hiçbir fikrim yok. Gordon arenada nasıl? Abi ben sana söyleyeyim hemen. Gordon Arena'da etkili değil pek fazla. Yani Norah'a yakın veyahut da Reen'e yakın hatta. Biraz daha Reen'e yakın altıncı nesilden. Hani düşük yatırımlı bir oyuncu zaten Reen'i büyük ihtimal almıştır. O yüzden Gordon'ı Arena'da yani Reen'den bir farkı yok. Hiçbir anlamı yok açıkçası Anladım. almanın. Yine önemli olan sefer yeteneklerine bakalım abi o zaman. Ne diyor? Mızrakçıların silahlarını zehire batırır. Mızrakçılar her iki saldırıda %100 daha fazla hasar verir. Hedefe bir tur boyunca zehir uygular. Zehirlenen düşmanlarsa %20 daha az hasar veriyor. Karşı tarafa ekstra bizim mızrakçılarımız ekstra karşı tarafa hasar vuruyor ve karşı tarafın hasarını azaltıyor. İkinci yeteneği ise %150 3 turda bir mızrakçıların verdiği hasarı arttırıyor. Düşmanın hasarını da %30 düşürüyor tüm düşman birliklerin. İki yeteneği de karşı tarafa bizim mızrakçıların vurduğu hasarı arttırıyor ve karşı tarafın hasarını düşürme üstüne. Üçüncü olarak neymiş? Ne kadar hikayeleştiriyorlar ya. Piyadenin kafasını karıştırarak aldıkları hasarı %30 arttırıyor. Güzel. Ve de düşman nişancının görüş açısını kapatarak 4'te 1 2 tur boyunca verdikleri hasarı %30. Aa, güzel. Hem piyadeye vurduğumuz hasarı arttırıyor. Hem de karşı tarafın nişancısının bize vurduğu hasarı azaltıyor. Nasıl abi Gordon? Açıkçası Gordon güzel. Üçüncü yeteneği zaten görüyorsunuz gayet göze de hitap ediyor, güzel gözüküyor. Ama Evet. ilk ve ikinci yeteneklerinde hani herhangi bir bütün birlikleri bufflayan bir olay yok genel olarak. Yani mızrakçıların hasarını arttırıyor. İşte karşı tarafın mızrakçısı ya da nişancısı fazla hasar alıyor. Ama hani bu kahramanı kullandığında sadece mızrakçılara bir etkisi var. Diğer şeyleri ne yapacağız? Bütün birliklere etki eden bir yeteneği olmadığı için bence düşük kalıyor Ya bu da açıkçası. şey, ama tam 60-40 için birebir bu da abi. Ya bizim istediğimiz Abi şey tam zaten 60-40 60, için birebir aynen bizim evet. mızrakçılardan istediğimiz şeyi veriyor. Yani istediğimiz şey mızrakçıları bufflaması zaten, biliyorsun 60-40'ta hasarı mızrakçılar vuruyor. Evet ama bir yandan da Bradley de onu bozduğunu söylemiştik hatırlarsan. Evet, evet, Bradley de onu bozuyor işte. İkisini de İşte kantıma biraz biçerim. Bunun özel şey yani. silahı ne Ahmet? Bunun özel silahı abi seferberlikte öldürücülük veriyor. Saldırırken güzel. Saldırı yaparken öldürücülük veriyor. Evet abi. Ya bu da arkadaşlar kesinlikle balina oyuncuların kaçırmaması gereken bir kahraman. Köpek balığı oyuncular ise artık şeyde kalmıştır diye tahmin ediyorum. Reyna'da kalmıştır. Çünkü Gen 4, Gen 5, Gen 6'yı eğer şeyle oynadılarsa, Reyna ile oynadılarsa artık Gen 7'ye geldiklerinde Gordon'u kullanabilirler. Bir yerlere rally düzenleyeceklerse buradan ekstra hem %15 hem de şu buff'ları alabilmek için. Ama düşük yatırımlı bir oyuncunun bence uzak durması gereken bir karakter. Bir yatırım yapılmasına gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Yani bir tık basılmasını tavsiye etmiyorum. Sen ne diyorsun abi? Abi ben de çok aslında senin gibi söyleyecektim. Çok tavsiye etmiyorum düşük yatırımcıyı. Köpek balığı oyuncu da
Eğer Rin aldıysa, ki Çarkıfelek'ten yüksek ihtimal bir köpek balığı oyuncunun Rin almama ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Aslında Rin'le idare edebilir. Çünkü TRT girip çıkacak ya mesela köpek balığı oyuncu. Çok hani bir savunma tarafı yok o yüzden. Evet. Yani birazcık mızrakçı saldırısı ve savunmasından çok bir başarı elde edebileceğini düşünmüyorum açıkçası bir nesil farkla. Eğer şey yapmazsa, istemezse bence almaya da bilir ama tabii tercih meselesi köpek balığı oyuncu için. Kesinlikle. Bir de biz böyle tavsiyelerde falan bulunuyoruz ama arkadaşlar sizin elinizdeki mevcut kahramanların durumu da çok önemli. Bir önceki geldiğinde neler aldınız? Elinizde ne mevcut ve elinizde ne kadar mitik var? O yüzden biz biraz genel konuşuyoruz. Zaten hesap incelemesi yaptığımızda arkadaşlara tavsiyelerde de bulunuyoruz. O zaman piyadeye geçelim istersen. Evet abi. Edit'e geçelim. Abi arenada nasıl edit? Abi arenada normal bir piyade kahraman. Yani ortalama ön safa koyacağız. En önde duracak ve birlikleri savunacak. Başarıyor. Güzel bir piyade açıkçası. Şey gibi. Wu Ming gibi değil, daha çok Hector gibi diyebiliriz. Anladım. Tarz olarak. Tarz olarak. Tamam. Bizim için sefer önemli zaten. O yüzden arenanın üstünde çok durmuyorum. Çok zaman kaybetmiyorum. Sefere geçiyorum. Ee, kalkan alarak kalkan alıyor. Güzel. Nişancıların aldığı hasarı %20 azaltıyor ve düşmanları sindirdiği için mızrakçıların verdiği hasarı %20 arttırıyor. Garip bir yetenek bir piyade için. Kendi nişancısının aldığı hasarı azaltıyor değil mi? Evet. Senin nişancıların %20 daha az hasar almaya başlıyor ve senin Evet. mızrakçıların vurduğu hasarı %20 arttırıyor. Garip. İkinci yeteneğe bakalım. Piyadelerin aldığı hasarı %20 azaltıyor. Güzel. Üçüncü yetenekte ise dümdüz sağlık arttırıyormuş %25. Bu da güzel. Evet. Özel E, silah ne peki? Abi özel silah Savunma da zaten savunmada de. sağlık. Aa bir de ekstra Evet, sağlık da savunmada, oradan alıyorsun. evet, sağlık veriyor silahı savunmada. Evet. Abi bu istisnası zaten. Her balina ya da megalodon E, oyuncunun kesinlikle alması gereken bir kahraman. Ya şöyle söyleyeyim. Zaten balinaysanız biz bunu tekrar tekrar söylemeyelim. Her gendeki 3 kahramanı da almak zorundasınız arkadaşlar. Balina'ya geçelim. Sence nasıl bir kahraman? Savaşlarda etkisini tecrübe ettiğiniz kadarıyla Ahmet. Abi savunma kahramanı için, gerçekten bir piyade savunması için başarılı bir kahraman. Çünkü üçüncü yeteneğinin bütün birliklere etki eden bir yetenek olması gerçekten onu güçlü yapıyor. Yani %25 sağlık, özellikle savunma için bence güçlü. İkinci yeteneğindeki piyadelerin aldığı hasarı düşürmesi de özellikle piyadeler için. Çünkü piyadeler ne kadar geç ölürse biz o kadar başarı elde ediyoruz genel olarak savaşlarda. Ama ilk yetenek olmasa da olur diyebileceğim bir şey. Çünkü yani 60-40'da saldıran biri için bir önem arz etmiyor sefer yeteneğindeki birinci yetenek açıkçası. Yani ya bunu da bir savunma yeteneği koysalar tam dört dörtlük bir piyade kahramanı olacakmış aslında. Çünkü 2 ve üçüncü yeteneği bayağı kırık yani çok güzel yetenekler. Ya ilk yetenekte de hasar vermiş. Bizim nişancının aldığı hasarı azaltıp mızrakçıdan vurduğu hasarı arttırmış. Yine okey. Çok hani kötü diyemeyiz tabii ki. Genel olarak peki bizim şey oyuncularımız neydi onun adı? Düşük yatırımlı oyuncularımız Gen 5'te Hector'da kaldı. Yani edit tavsiye edip edit alsalar bir sonraki Gen'de Godot geliyor biliyorsun çarka. O yüzden ben düşük yatırımlı oyunculara edit tavsiye etmiyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Abi ben de tavsiye etmiyorum. Çünkü düşük yatırımlı oyuncu herhangi bir tarette ya da bir seferberlik lideri olarak savunma yapmayacak çoğu zaman. Hiçbir yerde büyük ihtimal yapmayacak. Yani bireysel saldırıda gördüğün üzere hani çok bir olay olduğunu düşünmüyorum. Bireysel saldırı yaparken de zaten bir nesil daha beklesin. Çarkıfelek'ten Gatot'u alsın, keyfine baksın. Değil mi? Ya kesinlikle. Ya özellikle bir gen sonra Çarkıfele'ye piyade geliyorsa bir önceki piyadeyi almak bana saçma geliyor. Özellikle yatırımsız ya da düşük yatırımlı oyuncular için. Yani söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ekleyeceğin şeyler varsa bu üç kahramanla alakalı Ahmet sendeyiz. Abi şöyle bir şey ekleyeyim. Zaten söyledik. Bradley'i es geçmemelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde yani. Hiçbir bahaneyle. İşte efendim söyleyeyim, bir sonraki gende iki kahraman yaparım vesaire. Asla kabul edilmemesi gereken bir bahane. Mutlaka alınacak. Yani başka çaresi yok. Açıkçası düşük yatırımcı oyuncu için konuşmaya devam edersem arkadaşlar, yani 7. nesilde Bradley alıp yolunuza devam edin.
Hani diğer mızrakçı ve Edit yani piyade kahramanı gerçekten size karşı mucizeler yaratmayacak. Yani hesabınızda büyük bir değişim elde edebileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Haberiniz olsun. Abi o zaman çok çok teşekkür ederiz tekrardan Ahmet sana. Gelip bize yardımcı olduğun için. Abi ne demek, rica ederim. Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşunuza gitmesi de dislike atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gen 8 Kahraman Rehberi'nde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.